Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size ayıcık patik modelini anlatacağım. Çok şık bir patik. Yapılışı da bir o kadar kolay. Patiğimiz 1 yaş için uygun. 2 kısımdan meydana geliyor. Şöyle gösterelim. Önce birinci bölüm örüldükten sonra şurayı örüyorum. Şu kısım bittikten sonra şurayı örüyorum. Gözlerini, bağcığını tamamladıktan sonra patiğimiz kullanıma hazır hale geliyor. Tabanımız da 1 yaş için 11 santimetre uzunluğunda. Şimdi patiği yapmaya başlayalım. Tabandan başlıyoruz. 1 yaş için 14 zincir çekiyorum. ...14 zinciri çektikten sonra... ...sondan... ...3. delikten başlıyorum trabzan yapmaya. İpi üzerine atıyorum. 3. deliğe. 1, 2, 3. Sondan 3. deliğe giriyorum. Ve aynı deliğe... ...4 tane trabzan yapıyorum. Dört tane trabzan yaptıktan sonra zincirden devam ediyorum. Zincirin üzerine 10 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. Şimdi burada ilk çektiğimiz zincirin içine giriyoruz. Bu deliğe 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 7 tane trabzanımız tamamlandıktan sonra tabanın karşı tarafında tekrar zincirin içini doldurmaya başlıyoruz trabzanla. Şuraya giriyoruz. Şu delikten sonra şuraya girip yine 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şuraya giriyoruz. On tane trabzanı tamamladıktan sonra başlangıçta 4 tane aynı deliğe 4 tane ikili trabzan yapmıştık. Oraya 3 tane daha ikili trabzan ekliyoruz. Şuraya. Ve birinci sıramızı kapatıyoruz. Şurada 2 tane zincir çekmiştik. Onun köşesine girip birinci sırayı kapatıyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. O girdiğimiz deliğe bir defa daha batıyoruz. Ve oraya yine ikili trabzan yapıyoruz.
Yani burada arttırma yapmış olduk. Evet, yanındaki deliğe de yine 2 trabzan yaparak arttırma yaptık. Bu arttırmaları 4 defa yapıyoruz. Üçüncü oldu. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Evet. 4 tane ikili oldu. 4 tane arttırmamız oldu burada. Şimdi trabzanla devam ediyoruz. 5 tane trabzan yapacağız. Beş trabzan yaptıktan sonra yalancı sık iğne ile devam ediyoruz. 5 tane de yalancı sık iğne yapacağız. Evet, 5 tane yalancı sık iğneyi tamamladıktan sonra topuk bölümüne geldik. Orada 7 tane trabzanımız vardı. Şimdi o 7 tane trabzanın üzerine ilk deliğe batıyoruz. Yalancı sık iğne ile devam ediyoruz. Ve yine burada da arttırma yapıyoruz. Bir deliğe 2 tane yalancı sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Son arttırmayı da yapıyoruz. Toplamda 6 tane arttırmamız oldu yine. Şimdi yine teke geçiyoruz. Yine yalancı sık iğne. 5 adet diğer karşı tarafta yaptığımız gibi 5 tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Beş tane yalancı sık iğne yaptıktan sonra 5 tane trabzan yapıyoruz şimdi de. Beş tane trabzanımız da tamamlandı. Şimdi tekrar arttırma yapıyoruz. Bu uç tarafı tamamlamak için. Evet. Bu deliğe yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yanındakine de aynı şekilde yine ikili trabzan. İkinci sıramızı da bitirdik. 3 tane arttırma yaptıktan sonra şuraya batarak kapatıyoruz. Yine 2 zincir çekiyoruz. Ve battığımız deliğe girip ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burayı yaparken de bir çift bir tek şeklinde gideceğiz. Yani bir defa arttıracağız, bir defa arttırmayacağız. Burada arttırmamızı yaptık. Buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra yanındakine yine arttırma yapıyoruz. Bir deliğe 2 tane ikili trabzan. Sonra tekrar arttırmadan bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra yanındaki deliğe yine arttırma yapıyoruz.
Evet. Yine tekli. Arttırmalarımız da burada 4 tane olacak. Evet, arttırmalarımız birinci arttırma, ikinci arttırmamız, üçüncü ve dördüncü arttırmamız olduktan sonra trabzanla, ikili trabzanla devam ediyoruz. Şimdi buraya 11 tane ikili trabzan yapacağız. Bir tane trabzanımızı tamamladıktan sonra topuk kısmında şimdi arttırma yapıyoruz. Bir defa arttırma yapıyoruz ikili trabzanla. Diğer delikte yapmıyoruz. Tek batıyoruz. Böyle 6 tane arttırmamız olacak. 5 tane de arada tek trabzan yapacağız. Son arttırmamızı da yapıyoruz. Böyle. Şurada birinci arttırmamız, ikinci arttırmamız, üçüncü arttırma, dördüncü, beşinci ve altıncı arttırma. Evet, şimdi tekrar 11 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane ikili trabzanımız olduktan sonra tekrar arttırma yapıyoruz. Şimdi tek yapıyoruz. Yine arttırma yapıyoruz. Tek yapıyoruz. Ve tekrar arttırma yapıyoruz. Burada da 3 tane arttırmamız oldu. Şurada arttırmamız, şurada ve şurada. 2 tane de tek oldu. Evet, şimdi burayı kapatacağız. Yine iğneyle kapatıyoruz. Evet. Tığla girdiğimiz yere giriyoruz. Şuradan. Şöyle. Ve çıkıyoruz buradan. Sonra geldiğimiz tarafa tekrar geri dönüp şuradan ortasından giriyoruz. Şöyle girip buradan çıkıyoruz.
Sonra yine bu tarafa geçip şurasının açılmaması için, şuranın şöyle açılmaması için ipimizi ilerletiyoruz. Tabanımız bitti. Şimdi patiğin yan taraflarını yapacağız. Bunun için şöyle topuk tarafından başlayacağız. Yan taraflarını yapmaya arkasından. Şöyle ortalıyoruz. Bu ortada tam son sıranın 2 arttırma yaptığımız yere denk geliyor. Şuradan alıyoruz. Şuraya denk geliyor. Bunu ikili olarak almıyoruz. Şöyle değil. Şuraya tam ortasına batıyoruz. Ve arkasında karşı taraftaki ipi alıyoruz. Evet. İki zincir çekiyoruz. Ve yanındaki deliğe giriyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde şuraya ikili trabzan yapıyoruz. Şuraya tam ortasından karşı taraftaki ipin içinden geçiyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanları bu sıranın sonuna kadar yaparak devam ediyoruz. Sonuncu trabzanımızı da yaptıktan sonra 58 adet trabzanımız oldu. Böyle patiğin yan taraflarını oluşturmaya başladık. Şimdi 4. sırayı da kapatıyoruz. Şuraya giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve kapatmak için girdiğim deliğe batmıyorum. Onun yanındaki deliğe giriyorum. Ve yalancı sık iğnemizi yapıyoruz. Bunu yapma sebebim de patiğin arka tarafının hemen geriye doğru çok fazla açmaması için birkaç sıra bu şekilde yapacağım. Devam ediyorum. Bu sırada da 5. sıramızda da sıra sonuna kadar yalancı sık iğne örerek devam ediyoruz. Sırada da toplamda 57 tane yalancı sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sırayı da kapatıyoruz. Başlangıçta bir zincir çekmiştik. Onun köşesine batıyorum yine ve kapatıyorum. 6. sıramız için de bir zincir çekiyorum. Dibine batmadan yanındaki deliğe batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yine bu sırada da farklı bir işlem yapmadan sık iğne devam ederek sıranın sonuna kadar örüyorum.
6. sırada da sıranın sonuna geldik. 56 tane sık iğnemiz oldu. Bu sırada da 56 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yine bu sırayı da şu köşeye batarak kapatıyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 7. sıraya geçiyoruz. 7. sıraya geçerken artık şu battığım deliğe giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde 18 tane ikili trabzan yapacağım. ...18 tane trabzanı ördükten sonra... ...artık patiğin ön tarafında... ...eksiltme yapmaya başlıyoruz. Ön tarafını toplayacağız. Bunun için de... ...2 trabzanı... ...tek trabzan yapacağız. İpi tığımın üzerine alıyorum. Deliğe giriyorum. İkili trabzanda 2 defa çıkıyorduk. Birinciyi çıkıyoruz, bırakıyoruz. Sonra üzerine atıyorum. Tekrar çıkıyorum yanındaki deliğe girip. Bunu ikili trabzan gibi 2 defa da yapıyorum. Bir defa daha yapalım. Yanındaki deliğe giriyorum. Bir defa da çıkıyorum burasını. Üzerine atıyorum. Yanındaki deliğe tekrar giriyorum. İkili trabzan yapar gibi 2 defa da örüyorum. Yani 2 trabzan 1 trabzan oldu. Eksiltme yapıyoruz. Bunun gibi daha 8 tane yapacağım. Toplamda 10 tane olacak. Sonuncu eksiltmeyi yapıyoruz. On tane oldu. Şurada birinci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi tekrar 18 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Sıranın sonuna kadar. ...18 tane trabzanımız da tamamlandıktan sonra... ...bu 7. sırayı da kapatıyoruz. Buraya giriyorum. Evet, 8. sıraya geçtik şimdi. 8. sıra içinde bir zincir çekiyorum. Bu sıraya da sık iğne ile başlıyorum. Battığım deliğe giriyorum. 15 tane sık iğne öreceğim. ...15 tane sık iğne tamamlandı. Şimdi eksiltme yapmaya devam ediyoruz. Eksiltmeyi bu sefer yalancı sık iğne ile yapıyoruz. İpi üzerine alıyoruz. Yanındaki deliğe batıyoruz. Çıkıyoruz. Yalnız trabzanda olduğu gibi içinden geçmiyoruz. Yine ipimizi üzerine atıyoruz. Yine yanındaki deliğe giriyoruz. Ve çıkıyoruz. Hepsini birden çıkarıyoruz. Bu da yalancı sık iğnedeki eksiltme şekli. Bir tane yaptıktan sonra şimdi trabzanla
eksiltme yapıyoruz. Trabzanla da 6 tane eksiltme yapacağız. Sonuncu eksiltmeyi yapıyoruz. Altı tane eksilttikten sonra şimdi tekrar yalancı sık iğne ile eksiltme yapıyoruz. Üzerine alıyorum ipi. Yanındaki deliğe girip çıkıyorum. Sonra hiç içinden çıkmadan bir defa daha tığın üzerine alıyorum. Diğer deliğe batıyorum. Ve böyle hepsinin birden içinden çıkıyorum. Bu eksiltmeyi de yaptıktan sonra tekrar 15 tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar örüyorum. ...15 tane sık iğneyi yaptıktan sonra 8. sıramız da tamamlanıyor. Ve yine buraya köşeye batıyorum. Sırayı kapatıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. 9. sırada da tekrar sık iğne yapacağız. Bir zincir çektikten sonra dibine giriyorum. Bu sırada da 13 tane sık iğne örüyorum. ...13 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar eksiltme yapıyoruz. 9. sırada da 4 tane eksiltmemiz olacak trabzan olarak. İpi üzerine atıyorum. İki defa da çıkıyorum. Dört eksiltmeyi yaptık. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 tane yalancı sık iğne yapıyoruz. İki tane yalancı sık iğne yaptıktan sonra tekrar 13 tane sık iğne yapıyoruz. Dokuzuncu sırada 13 tane sık iğneyi de tamamlandıktan sonra yine köşeden buradan kapatıyorum. 10. sıra için 2 zincir çekiyorum ve dibine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 10. sıranın sonuna kadar farklı bir işlem yapmadan ikili trabzan olarak örmeye devam ediyorum.
10. sıramızda da sıranın sonuna geldik. 34 tane trabzanımız oldu. Bu sırayı da kapatıyoruz. 11. sıra için bir zincir çekiyorum yine. Ve kapattığım deliğe giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu sırada da yine sıranın sonuna kadar başka hiçbir işlem yapmadan sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde 34 tane de sık iğnemiz oldu. Yine kapatıyoruz sırayı. 12. sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Bu sıranın daha uzun olmasını istediğim için üçlü trabzan yapacağım. 3 zincir çektikten sonra dönüyorum. İpi üzerine atıyorum ve şuraya giriyorum. Şuraya, ortaya ve dıştaki ipin içinden geçiyorum. Ve çıkıyorum. Bunu üçlü trabzan yapıyoruz. 3 defa da çıkıyorum. Sonra yine yanındaki deliğin ortasından girip 3 trabzan yapıyorum. Şuraya giriyorum. Hep ortasından girerek devam ediyorum. Karşıdaki ipin içinden geçiyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Ve 12. sırada da sıranın sonuna kadar üçlü trabzan örerek devam ediyorum. On ikinci sıranın da sonuna geldik üçlü trabzanla. Şimdi tığla kapatma yapmıyorum yine. Ben ipimi yeterli miktarda kesiyorum. Şöyle içinden çıkıyorum. İğne ile köşeden giriyoruz. Şöyle 2 ipi alıyorum. Döndürelim. Daha iyi gözükmesi için. Sonra bu girdiğim yerin karşı tarafından şuradan ortadan giriyorum. Tek ipin şurasından ortadan girip çıkıyorum. Burasının açılmaması için yine karşı tarafa geçiyorum. Şimdi arkadaşlar patiğimizin birinci bölümü bitti. İkinci bölümde şu bölümü yapacağız. Üzerine patiğin. Şimdi onu göstereceğim size. Onun için tabandan patiğimizin ortasına, tabanın ortasına bakıyoruz. Neresi? Şu zincir çekmiştik en son sırada. Yanına trabzan yapmıştık. O zincirle trabzanın arası ortası. Oradan 2, 4, 6, 8, 10, 12 trabzan ilerliyorum. Oraya da iğne takıyorum. Şuradan giriyoruz. Aradan. Şuradan. Şöyle.
2 zincir çekiyoruz. Sonra yine yanındakine aynı şekilde giriyorum ve trabzan yapıyorum. İkili trabzanımızı yine böyle şuraya aynı şekilde devam ediyoruz. Ortaya kadar 12 tane trabzanımız oldu. Şimdi devam ediyoruz. Toplamda 24 tane trabzan olacak. ...24 tane trabzanımız tamamlandıktan sonra... ...dönüyoruz. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sıra için... ...şuraya batıyorum. Sık iğne yapıp... ...bir zincir çekiyorum. Şimdi buraya... ...yine trabzan yapmaya devam ediyorum. İkinci sırada da. Sıranın sonuna kadar yine 24 tane trabzan yapıyorum. Dönüyoruz. Dibine batıp sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve yanındaki deliğe ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi üst tarafta da eksiltme yapacağız. Toplamaya başlayacağız üst tarafı da. Bunun için yine trabzanla 10 adet eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemizi yaptık. İkinci eksiltmemiz. On adet oluncaya kadar devam ediyoruz. On tane eksiltmemiz oldu.
Şöyle. Şimdi yine sıra sonunda 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü sırayı da tamamladık. Dördüncü sıra için dönüyoruz. Yine giriyorum, dibine batıyorum, sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum. Şimdi trabzan yapıyoruz. İkili trabzanlarımız bu sırada da, dördüncü sırada da 14 adet ikili trabzanımız olacak. Dördüncü sıramızda da 14 adet trabzanımız oldu. Şimdi yine dönüyoruz 5. sıra için. Şuraya dibine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Ve yanındaki deliğe ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine eksiltme yapacağız. Bu sıradaki 5. sıradaki eksiltme sayımız da 5 adet. Beş adet eksiltmemiz bitti. Şimdi 2 tane trabzan yapıyoruz yine. Yine dönüyorum. 6. sıra için. Dibine giriyorum. Sık iğnemi yapıp bir zincir çekiyorum. 6. sıramızda toplamda 9 adet trabzanımız olacak. İkili trabzan. Bu 9 trabzan olacak olan sıralar 4 tane olacak. Yani 6., 7., 8. ve 9. sıralar 9 trabzan olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Dokuzuncu sıramızda tamamladık. Ve patiğimizin ikinci bölümü bitti. İkinci bölümde birinci sıramızda 24 tane trabzan yaptık. Döndük. İkinci sırada da yine 24 tane trabzan yaptık.
Üçüncü sırada 2 trabzan yapıp 10 tane eksiltme yaptık. Sonra tekrar bitirirken 2 trabzan yaptık. O 10 eksiltmenin üzerine 14 tane trabzan yaptık. 4. sırada. Sonra 5. sırada tekrar 2 tane trabzan yapıp 5 eksiltme yaptık. 5 tane eksiltmemiz oldu. Sonra 2 tane trabzan daha ördük. Devamında 6, 7, 8 ve 9. sıralarda 9'ar tane trabzan yapıp ikinci bölümü bitirdik. Şimdi daha önce şurayı yapmıştık. Şöyle yapalım. Patiğimizin şu kısmını örmüştük, kıvırmıştık. Bunu şurasını kapatacağız. Şimdi onu göstereceğim size. Şöyle ortasını buluyoruz. Tam arkasından. Şuradan giriyorum. Şuradan. Ve daha önce patiğimizi örerken 9. sırada sık iğne yapmıştık. O sık iğnenin şuraya denk gelen, şunun arkasına denk gelen sık iğnenin içinden de çıkıyorum içeri tığımla. Sonra ipi çıkarıyorum oradan. Şimdi onun yanındaki deliğe giriyorum. Alttan da aynı şekilde yine sık iğnenin içine deliğe giriyorum. Ve böyle çıkıyorum buradan. Arkadan alıyorum ipi. Zincir çeker gibi. Yine yanındakine giriyorum. İçinden çıkıyorum böyle. Aynı işlemi sıra bitinceye kadar devam ediyorum. Şuradan geçerken şuraları çok fazla sıkmayalım. Çok gevşek de bırakmayalım. Böyle sıranın sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ipimizi kesiyoruz. İpi çekiyoruz buradan. Yine iğne ile birleştireceğim onu. Şuradan ilk başladığım yerden şöyle çıkıyorum. Şöyle. Çünkü şurayı yaptık biz. Şuradan iğne ile giriyorum. Sonra şuradan geri dönüp buraya doğru gidiyordum. Şuradan içinden geçiyorum. Bunun içinden geçip arkadan çıkıyorum. Arkasından çıkıyorum. Daha sonra bu ipler temizlenecek. Onu yine bırakıyorum buraya. Evet arkadaşlar, şimdi patiğimizin bu bölümünü yapacağız. Patiğimizi ortalıyoruz arkadaşlar. Şuradan tek ipi alıyoruz. İpimizi geçiriyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Yine aynı deliğe girip sık iğne yapıyoruz.
Sonra tekrar yanındaki deliğe giriyoruz. Onu da tek alıyoruz. İpimizle birlikte örüyoruz. Onu da kaybedelim. Bir zincir çekiyoruz ve tekrar aynı deliğe batıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Yine dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. 8 sıra olana kadar böyle devam ediyoruz. Sekizinci sıramız da bittikten sonra ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunu buraya dikiyoruz arkadaşlar. Şuradan tek ip alıyorum. Şurayı alıyorum. Böyle sırayla aynı işlemi yaparak devam ediyoruz.
Evet, içinde de ipimizi kaybettik. Bunu da bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi patiğimizin ikinci bölümündeki şu kenarlarını yapmaya başlayacağız. Şuraya giriyorum. İpimizi çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bu kenarlardaki trabzan boyunun zincirimiz var. Oraya ortasına giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Sonra trabzanın üst tarafındaki boşluğa batıyorum. Şuraya. Ve yine sık iğne yapıyorum. Sonraki batacağım yerde ikinci trabzanın ortası. İpimizi de yine içinden yürütüyoruz. Yine alt tarafta yaptığımız gibi ikinci trabzanın üstündeki şuraya, şu deliğe batıyorum, şuraya. Evet, ikinci trabzanı da tamamladık. Üçüncüye geldik. Üçüncüde de yine aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncü trabzanın şu tam ortasına batıyoruz. Şuraya. İpimizi keselim buradan. Yine trabzanın üst tarafındaki deliğe giriyorum. Şuraya. Ve dördüncü trabzanda da yine dördüncü trabzanın ortasına giriyorum. Şuraya. Sık iğne yapıyorum. Ve son olarak şu deliğe giriyorum. Trabzanın üstündeki deliğe girip sık iğne yapıyorum. Yani toplamda sık iğne sayımız 8 oldu. Şimdi trabzan yapıyorum. Şuradan şuraya gideceğiz trabzan için. Şuraları oluşturacağız. Bu yelpazeleri oluşturacağız. Dört sıra trabzanın olduğu yere sık iğne yapmıştık. 5. trabzanın olduğu sırada 5. trabzanın şurada tepesine giriyorum ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş tane trabzanı tamamladıktan sonra şurada 6. sıra trabzanımız var. Onun tepesine batıyorum. Şöyle. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci yelpazemizi yapalım. Sonra bir üstteki trabzanın üst tarafına batıyorum yine. Ve ikili trabzan yapıyorum. Yine 5 tane.
Evet, burada da yine bu trabzanın üst tarafına batıp yelpazeyi kapatıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar şurayı oluşturacağız. Şu köşeyi oluşturacağız, şurayı. Bu köşede de yine trabzan yapacağız. Şuraya batıyorum. Zincirin köşesine batıyorum. Tekrar göstereyim. Şuraya. Köşeye 7 tane trabzan olacak. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve şuraya giriyorum. Sonra yine yanındaki deliğe giriyorum. Sık iğne değil, içinden geçiyorum. Böyle. Şurası 1, 2, 3, 4 tane olduktan sonra şimdi diğer taraftaki kulağı yapacağız. Şimdi şurada bitirmiştik burasını. Yine trabzan yapıyorum. Bu sefer şu köşeye giriyorum. Şuraya giriyorum. Oraya da 7 tane trabzan yapıyorum. Evet, burada da 7 tane trabzanı tamamladıktan sonra şimdi buradakileri yapacağım. Kenardaki yelpazeleri yapacağım. Burayı kapatmak için şuraya giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar yelpaze yapmak için buradaki ortaya giriyorum. 2 trabzanın ortasındaki deliğe giriyorum ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş tane trabzan olduktan sonra bunu kapatmak için yine şu 2 trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir yelpaze daha yapacağız. Yine 2 trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi yine buraya giriyorum. 2 trabzanın arasındaki boşluğa ve sık iğne yapıyorum kapatmak için. Şimdi sıra sık iğnelere geldi. Trabzanın ortasındaki boşluğa batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya bir trabzanın kendi boyundaki araya batıyorum. Bir de 2 trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Evet, başlangıçta
Şöyle burada araya girerek başlamıştık. Yine aynı şekilde bitirişimizi de böyle yapacağız. İçinden çıkacağız. Buradan ipimizi içeri çekiyoruz. Onlar daha sonra temizlenecek. Evet arkadaşlar, patiğimizin şurasını nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi size. Bu işlemi yapmak için patiğin topuk kısmına geliyoruz. Ortasından şöyle tek ipin içine giriyoruz. Şöyle şuradan tek ipin içine giriyoruz. İçinden çıkıyoruz. Zincir çekmeden yanındakinin içine girip çıkıyoruz ve sık iğne yapmıyoruz. Böyle ipin içinden giriyoruz. Geçiyoruz. Yine aynı şekilde yanındakinin içine girip içinden geçiyoruz. Şöyle. Çok fazla sıkmadan örüyoruz. Toplamaması için. Böyle sıranın başına kadar devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna geldik. Yine ipimizi kesiyoruz. Ve içinden çıkarıyoruz ipi. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Şimdi şurada birinciyi tamamladık. Burayı da tamamlamak için şu son yaptığımızın içinden gireceğiz. Tam ortasından şuradan. Şuradan gireceğiz. Tam ortasından girip şöyle içinden çıkacağız. Evet, ipi içeri çektik. Daha sonra ipimizi içeride temizleyeceğiz. Şimdi sıra gözlerde. Gözlerin nasıl yapılacağını göstereceğim size. Sondan ikinci trabzanda, ikinci sıradaki trabzanın içinden çıkıyorum. İpimizi alıyoruz. Şöyle 4 defa doluyorum. Ve çıkıyorum.
Şöyle bastırıyorum. Yine altından şuradan giriyorum. Aynı trabzana. Şöyle. Arkadan çıkıyorum. Böyle içinden yürütüyorum ipi. Arada 3 tane trabzan olacak şekilde. Buradan da ikinci trabzana. Yine o trabzanın da içinden çıkıyorum. Bunda da yine 4 defa ipi doluyorum iğneye. Onun da altından giriyorum. Evet. Gözlerimiz bitti. Sıra bağcığımıza geldi. Bağcığın nasıl yapıldığını göstereyim size basitçe. 2 kat ipi ters yönlere doğru böyle büküyorum. Evet, gerektiği kadar büktükten sonra iki ucunu bir araya getiriyorum ve buradan şöyle bırakıyorum. Tabi bu yeterli olmadı bükmesi. Siz daha fazla bükebilirsiniz. Böyle yapıyorum. Evet, şimdi şurayı daha önce bağcık için birleştirmiştik. Onu da tam ortasından denk gelecek şekilde şöyle tığla geçiriyorum. Evet arkadaşlar, bağcığı da arada 4 trabzan kalacak şekilde geçirdim. Şimdi buradan gözlerin bulunduğu trabzandan bir trabzan atlayarak, yani üstten 4. trabzandan çıkaracağım ve şuradan bir trabzan sonrası. Evet, buradan da aynı şekilde şurada arada 5 tane trabzanımız kalacak.
Evet, bağcığımızı bağladıktan sonra da patiğimiz tamamlandı. Umarım sizin için de güzel bir paylaşım olmuştur. Sorularınız varsa yorumlara yazarsanız cevaplarım. Beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Başka paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.